Merhaba sevgili dostlar. Bundan önce yayınladığım videoda e, gözleri var görmez, kulakları var duymaz veyahut da hevasını Rab edineni gördün mü konusuna daha bir açıklık getirmemi talep eden dostlarımız oldu. Onun için bu videoyu onun devamı gibi lütfen alın. Nereden başlayacağım? Şuradan. Hani demiştim ki insanlar bana geldi. Dediler ki e, biz neyi göreceğiz? Bize ne anlatacaksın falan. Görülmeyeni ve duyulmayanı bize duyurup gösterecek misiniz diye. Ben de zaten dedim ki yok öyle bir şey değil. Ben görüleni göstereceğim, duyulanı duyuracağım. Hissedilmesi mümkün olanı hissedeceksiniz. Peki ben bir daha sordum. Siz bu görülmeyen varlıklar olduğuna nasıl ve nereden inandınız? Bir. Ve bunu nasıl göreceğinizi umut ediyorsunuz? İki. Veyahut da e, bir takım görülmeyen varlıkların seslerinin var olduğuna nereden inanıyorsunuz? Bunu size inandıran şey nedir diye sordum. Doğrusunu isterseniz açıklayıcı bir bilgi vermediler ama veremezlerdi. Çünkü bu halkın bu inancı, halkta çoğunlukta var olan bu inanç, yani görünmeyen varlıklar var, mananın sesi var, biz duyamıyoruz, hissedemediğimiz şeyler var. Bütün bunlar sevgili dostlar, Kur'an'a rağmen oluşmuş bir inançtır. Neden? Çünkü Kur'an görüleni, var olanı, algılanabilene bizi davet ediyor. Bu inanç ise görünmeyen varlıkların var olduğuna veya ulaşamadığımız seslerin var olduğuna inanç ise mistik dünyanın hezeyanlarıdır. Yani mistik dünyada adam psikolojik sorunlar içerisinde olan bir ermişlik yolunda yürüyen bir adam gerçekten bir halüsinasyon görüyor veya kulağına sesler geliyor veya bazı hissettiği şeylerin var olduğuna inanıyor. Yani hepsi hastalıklı, ya şizofren ya bipolar veyahut da akıl sağlığı zarara uğramış ve bir takım mistiklerin belirttiği bir dünyadır bu. Yani göremediğiniz şeyler var diyor. Onlar haklılar yani. Hakikaten halüsinasyon görüyorlar. Hakikaten bipolarlar öyle şeyler görüyorlar. Anksiyete görüyorlar. Doğrudur. Onların dediklerine ben yanlış demiyorum. Ama hastalıklı diyorum. Ve insanları buna inandırdılar. Kalp gözünü açacağım. Görülmeyeni sana göstereceğim. Çünkü kendisi oradan geliyor. O halüsinasyonu görmek onun için bir değerdi ve yaşamın hakikati de maalesef oydu. Diyemedi ki, fark edebilseydi ki bu benim subjektif algımın, hastalıklı algımın sonucudur. Kulağıma gelen sesler de öyledir. Gidin akıl hastanelerine bakın, yüzlerce görüntü gördüğünü, Kur'an, duvarın, taşın, tahtanın, ağacın kendisine konuştuğunu ve diyalog kurduğunu söyleyecektir size. Bütün tarikatlarda, bütün cemaatlerde bu anlayış hakimdir. Böyle olunca da bu anlayış, yani bizi yaşam dışı bir alana davet ediyorlar. Akıl sağlığımızı yitirmemize neden olacak bir yaşam dışı alan. Oysa ki Kur'an bizi yaşam alanına davet ediyor. Cin, şeytan, melek falan bunları anlatıyor ya. Ama o hastalıklı kafalar bunların görünmez gerçek varlıklar olduğunu bize anlattılar. Oysa ki bunlar görünmez gerçek varlıklar değil. Hepsi görünür, sembolik bir dille anlatılan
fiillerdir. Melek konusunu izlediğiniz zaman göreceksiniz. Bunların hepsi gerçek varlık değil. Sembolik bir dille anlatılmış, yaşamın içinde var olan ve hepimizin şahit olduğu, haşır neşir olduğu, yaşadığımız şeylerdir. Onun için ben diyordum ki ben size görüleni göstereceğim. Ben size duyulanı duyuracağım. Ben size hissedilmesi mümkün olanı hissettirmeye çalışacağım. Çünkü Kur'an bizi hayata davet ediyor. Yaşam dışına davet etmiyor. Ve Kur'an'da geçen o görünmez zannedilen, daha doğrusu onu öyle takdim edenler maalesef hastalıklı bir yapıdır. Halüsinasyon görenlerdir veyahut da anksiyete sahipleri veya bipolarlar bunlardır yani. Kur'an ise görünmez gibi zannedilen, anlatılan bu varlıkların aslında iyi okunduğu zaman, iyi değerlendirildiği zaman bunların görünmez varlıklar olmadığını söylüyor bize. Ama maalesef böyle bir hastalıklı Kur'an anlayışı bugün bütün katmanlarda, ilahiyatçılarda, toplumun bütün katmanlarında hakim olmuş durumdadır. İlahiyat profesörlerinin büyük bir çoğunluğu da maalesef böyle düşünmektedir. Yani bir varlık var, hakikat ise odur ama biz onu göremiyoruz. Gözleri var, görmezler. Yani yaşamın akışının, hakikatinin, doğallığını ve yaşamın süreçlerinde üzerinden aktığını göremiyorsansa sen bir şey görmüyorsun. Ve o gördüğün eğer yaşamın akışı üzerinden ve yaşam içinde sana gösterilmiyorsa, yani varlık senin algının şahidi olmuyorsa yahut da senin algını yaşam onaylamıyorsa, doğrulamıyorsa sen zanlar içindesin. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Bu hayali de yaratanlar maalesef bir din anlatımından beslenilmiştir. Yani halüsinasyonlardan melekler var, cinler var, şeytanlar var, cinlerle evlenenler var, cinler ordusu var. Kur'an'da da var diyeceksiniz. Evet var ama bunlar gerçek varlık gibi Kur'an'da anlatılmaz. Bunlar sembolik ve bunların hayatın, hareketin bir yansıması olarak bize anlatılır. Kur'an bunu böyle anlatır. Mesela melekleri anlatırken göreceksiniz. Orada zikretmedim. Şimdiden hatırlatma yapayım. Melekleri varlık olarak anlatıyorlar. Kur'an ise varlık olarak anlatmıyor. Yani eskilerin, Hristiyanların, Yahudilerin falan kiliselerde, tavanlarda Yahudi melek motifleri var ya, onlar bu melekleri gerçek varlıklar olarak almışlardır. Bugünkü modernist gibi görünen, akılcı gibi görünen bir takım ilahiyatçılar, hayır o öyle değil de ya nedir? Varlığın güçleridir diyorlar. Yani gene gerçek varlık gibi anlatıyorsun. Rüzgar, deprem, fırtına, deniz. Sen böyle söylüyorsun o zaman. Bunun şeyden ne farkı var? Eski Yunan'da fırtına tanrısı, gök tanrısı, denizler tanrısı, karanlıklar tanrısı, onlar da varlık ya. Onlar bunlara tanrı diyor. Siz de melek diyorsunuz. Aranızda ne fark var sizin? Kafa yapısına bakın. İkisi de aynı şeyi anlatıyor. Ama sözüm ona Kur'an'ı anlatıyor. Onun için Kur'an'da meleğe güç, kudret derseniz yani gerçek varlık gibi
algılarsanız eski Yunan'ın tanrılarına kadar gidersiniz. Biriniz tanrı diyor, diğeri melek diyor. Yani evet. Konunun başında Heh. keramet, hani bahsettiğiniz tasavvufta keramet olarak mı geçiyor? Yani bu bahsettiğiniz durum, bir metiye var sanki, bu görünmeyenleri görüp de bir şey söyleme durumuna. Evet. Mistik dünyanın ermişlikteki ölçüsü şu. Halüsinasyon görüyorsansa, kulağına olmayan yaşam dışı sesler geliyorsa, zihninin içinde konuşan birisi varsa, Şeyh Efendi diyor ki ben oyum işte sana haber veriyorum. Bu tam bir zihinsel bozulmadır ve kişiyi yaşam dışı bir alana çeker. Peki neden keramet denilerek methedilmiş? Efendim? Neden keramet denilerek methedilmiş bu durum? Keramet diye methedilmiş. Çünkü keramet aslında sözcük itibariyle kerem edilmiş. Yani lütfa uğramış. Kendilerine böyle bir uydurma yapmışlardır. Keramet, çünkü kerametle ben sizlerin görmediğini, bilmediğini, duymadığını duyuyorum, görüyorum ve biliyorum. Böyle söyleyerek cemaat ve hitap ettiği toplum üzerinde hakimiyet kurulmuş. Talebe veya onu takip eden müritler onun gibi olmak için onu taklit etme durumunda kalmışlar. Yani bilerek, isteyerek görülmeyeni görme arzusu peşinde koşmuşlar. Duyulmayanı duyma arzusu peşinde koşmuşlar. Bu hastalık yaratmıştır. Çünkü böyle bir telkin, arkasından da zikir, tekrar zikirler kaçınılmaz olarak halüsinasyona götürür seni. Görürsün, bir şey görürsün. Ses kulağına gelir. Ama bunun senin bu eylemin ve bu inancın ve bu yönelişinin sonucu olduğunu fark etmezsin. Ve bunu bir hakikat gibi algılarsın. İşin acıklı tarafı da budur. Toplumumuzda meczupların çokluğu, akılsızlıkların çokluğu, akletmiyor musunuz diye Kur'an'ın suçladığı çoğunluk bunlar da vardır. Çünkü akıllı prensiple, onlar mesela akla çok itibar etmezler bu saydıklarım, o görüntü görenler falan. İmanı önemserler. Nasıl oluyorsa imanla akıl arasındaki çatışmayı nasıl ortaya koyuyorlarsa o da acıklı bir şey. Ben bir de bir hadisi hatırlatmak istiyorum, sormak istiyorum. Buyurun. Müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuru ile bakar. Burada müminin ferasetinden bahsediyor. Şimdi güzel, feraset nedir biliyor musunuz? Keskin görüş, keskin bakış. O zaman bakın, müminin kerametinden demiyor. Müminin yok bilmem içine doğuşundan da bahsetmiyor. Müminin ferasetinden bahsediyor hadiste. Yani keskin görüş. Keskin görüş akıl olmadan olmaz. Akli değerleri yitirmiş bir adamın keskin görüşü olmaz. Onun için gözleri var görmezler. Çok yanlış bir anlaşılma olmuş ve sanki o ermişlere ait bir dünyayı anlatıyormuş gibi kabullenilmiş ki çok acıklı bir durumdur. Kalp gözü, onlar artık bir de bunu eklemişler. Kalp gözü açılacak. Bütünüyle değiştirmişler. Kur'an diyor gözleri var görmezler. Bu gözle görürsün. Ben bu soruyu geçmişte çok gençtim, babama sordum. Dedim ki eğer bir gün benim kalp gözüm açılırsa, babam Rıfai Şeyh'iydi, onu da söyleyeyim de onun için soruyorum. Kalp gözüm açılırsa nasıl görürüm? Bana dedi ki kalp gözün dedikleri şey açılsa bile yine bu gözle görürsün.
Yani başka kalp gözü, hani buraya alnımızda bir üçüncü göz var derler ya, onun gibi bir şey değil mi? Yok dedi oğlum, bu gözle görürsün. Bu benim için çok ufuk açıcı bir sözdü gerçekten. Yani bir takım hayallerden kurtardı. Kalp gözü başka bir şeyi görür gibi. Hayır dedi. Peki dedim, değişen ne? Bu gördüklerim değişir mi dedim. Hayır dedi, yine bunları göreceksin. Ama değerlendirme biçimin onu idrak etme ve değerlendirme ve sonuç bakımından farklı olur. Yoksa yine arabayı, taşı, dağı, suyu göreceksin. Başka bir şey görmeyeceksin. Ama bu defaki görüşün ve değerlendirmen farklı olacak. O kalp gözünü açılırsa. Bu çok açıklayıcı bir şey yani. Yani başka bir şey görmeyeceksin. Burada biraz da önce şunu söyleyeyim. Demek ki bu olmayan varlıkları görme bir hastalıklı durumdur. Bu hastalıklı durum Kur'an'a göre sonradan olmuş bir durumdur. Nasıl? Yani doğuştan değil. Sonradan hocalar, üstadlar, şeyhler tarafından yönlendirildiği için bu bozulma olmuştur. Örneği söyleyeyim. Tin suresini okuyacağım size. Hani vettini ve zeytuni diye bildiğiniz var ya, Tin suresi. Ne diyor orada? Andolsun incir ve zeytine ve Tur-i Sina'ya ve Emin beldeye. Bu üç ayeti sevgili dostlar biraz böyle bir anlam da vereyim. İncir ve zeytini öyle benzetme yapmışlar. Hazreti İsa'ya zeytin dağı var ya, ondan dolayı Tur-i Sina'yı da Hazreti Musa'ya, Emin beldeyi de Hazreti Muhammed'e. Nedir Hazreti Muhammed? Emin belde Mekke. Ben bunları sembolik olarak böyle alsanız da almasanız da bir önemi yoktur. Ama bence daha genel bir şey, varlık değerlerine yemin olsun. Hangi varlık değerler? Burada dini önderlerin yaşamında önemli yer tutmuş olan varlık değerlerine yemin ediyor. Başka yerde başka şeylere de yemin ediyor Kur'an. Yani Kur'an varlığa yemin ediyor ayetleri. Evet, devam ediyor. Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Kur'an'daki tabiriyle ahsen-i takvim üzere güzel, düzgün, kusursuz denecek kadar düzgün yarattık. Sonra diyor, onu, insanı yani aşağıların aşağısına döndürdük. Neresidir aşağıların aşağısı? Kur'an mesajında esfele safili. Neden öyle yaptı? Ben soruyorum. Niye? Niye oraya attın bizi? Oraya kendisi, yaratıcı atmadı bizi. Ya esfele safilin neresidir? Bir yer değil. Bir anlayış ve bir yaşam biçimidir. Neresidir? Nasıldır o? Biz belli bir yaşa geldikten sonra en güzel surette, kusursuz, tertemiz, saf bir şekilde yaratılmışız. Ama yaşlanınca, büyüyünce 18'inden sonra diyelim, toplumsal yaşamdan algıladığımız, öğrendiğimiz, benimsediğimiz iyi veya kötü bir bulamaç yapıp o bulamacın içinde yaşamaya başladık. Esfele safilin o yaşam biçimi işte. Bir yer değil. Kimisi bir cemaatin içinde görünmeyen varlıklara inanmış, onları görme peşine koşmuş. Kimisi Tanrı yoktur, ben ona inanmıyorum demiş, ateist dünyaya yönelmiş. Kimisi benim Tanrım benim içimde demiş. Bu çok fazla zaten. Tanrı benim içimde. Veya Tanrı, Rab benim hevesimdir.
benim tercihlerim, dünya görüşüm, hayat anlayışım benim Tanrı Rabbimdir demiş. İşte bütün bunlar Esfel-i Safilin'dir. Esfel-i Safilin bir yer değil, bir problemli çukur dünya, algısal anlamda bir yere düşersin. Kim böyle olur? Bütün insanlar. Peygamberler, dahiler, ermişler, veliler, herkes esfel-i safiline düşer. Nereden biliyorsun? Ayetin gelişinde. Ancak diyor, onu açıklayıyor. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka, onlar başka. Bakın salih ameller işleyenler, yani o zaman onların düştüğü bir yer değil, başka bir alan değil. İnandığı gibi, doğru dürüst adam gibi yaşamaya gayret edenler başka, onlar hariç. Onlar için kesintisiz tükenmesi olmayan bir ecir vardır. O çukurdan çıkmak mümkün. Bu bir kader değil. Kimdir? Adam gibi ilkeli yaşamayı öğrenen, bir takım ilkeler, inançlar doğrultusunda ve o ilke ve inançların da biz Müslümanlar için diyelim Kur'an'dır. Ve onun da bizi hayata davet eden bir mesaj olduğuna inanarak bunu kabullenirsek esfel-i safilinden çıkarız. Herkes kaçınılmaz olarak tertemiz olarak doğar ve esfel-i safiline döndürülür. Oradan çıkmak mümkün. Ama kitlenin çok çok büyük kesimi esfel-i safilinde yaşamaya devam ediyor sevgili dostlar. Bu esfel-i safilinde de yaşamayı devam ettirenler sadece ateistler, sadece deistler değil. Dindarlar da esfel-i safilindedir. Tarikat mensupları da esfel-i safilindedir. Cemaat mensupları da esfel-i safilindedir. Çünkü Kur'an'ın hakikatine vakıf olmadan ve onu yaşam biçimine dönüştürmeden esfel-i safilinden çıkış yoktur. O Kur'an'ı da bugünkü insanlık neslimiz günümüzden 300-500 yıl, 1000 yıl önce yapılmış Kur'an anlatımları, tefsirler size deva olmaz, çare olmaz. Çünkü her tefsir yaşanan dönemin kültürüyle karışarak anlatılır mecburen. Kültür üzerinden anlatılır. Bizler o kültüre yabancıyız. 500 yıllık önceki kültüre yabancıyız. 1000 yıllık önceki kültüre yabancıyız. Onun için o tip anlatımlar, o dönemin anlatımları bize bugüne hitap etmez. Bunu da iyi bellemek lazım. Kur'an'ı onun için habire diyorum ki bugünleştirmek lazım. Yani bugün hayatıma alabilirsemse eğer neye bağlıdır? Bugünün kültürü üzerinden anlam vermek zorundayım. Geçmişin kültürü üzerinden değil. Hem geçmişin kültürü hem kavramsal olarak yabancımdır, hem dil olarak yabancımdır, hem yaşam biçimi olarak yabancımdır. Onun için sizlere söylüyorum ki hayatınızda karşılığı olmaz 500 yıl önceki, 300 yıl önceki tefsirler. Olmaz. Bugünün değerleri, bugün kuantum var, bilgisayar var, elektrik var, dünyanın yuvarlaklığı ilkesi var, hayatın akışının anlamı var. O kadar dünya değişti ki, inanın geçmişteki Kur'an anlayışını açıklayanlar, tefsir edenler günümüze gelseler şaşırıp kalırlar ve hepsi de biz
Kur'an'ı açıklamış sayılmayız kendimizi diyeceklerdir. Hikaye anlatırlar. Bugüne göre ki ama o gün için, o günün kültür dünyası için bir derde deva olmuştur. Ona bir şey demiyorum. Ama bugün hala onu takip etmeye kalkarsanız, falanca hoca efendi, falanca mürşid efendi derseniz bugüne hitap etmez arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Bundan sonra biraz da hevasını Rab edinene Câsiye 21'de onunla ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Bu hevasını Rab edinen önce dedim birinci derecede deistlerin hepsi bu ayet kapsamı içine girer. Çünkü bu ayetin mesajı şu: benim çıkarım, benim dünyam, benim tercihlerim, benim Rabbimdir. Hevasını bu. Ve dediğim gibi hevasını Rab edinenlerin 5 tane deist bir araya gelse her birisinin Rabbi kendine özeldir. Bağımsız bir Rab'dır. Yani ortak bir Rab anlayışları da yoktur. Ve ortak bir Rab olmadığı için Rabbin ortak bir prensibi de yoktur. Evet. Bundan dolayı yani deistler aslında korkak insanlar. Niye korkak insanlar? Ateistler daha cesur. Ben Tanrı'ya falan inanmıyorum diyor. O onun tercihi ama kendini kandırmıyor hiç olmazsa bir inançla. Deistler ise kendilerini kandırıyorlar. Aslında ateistten bir farkı yok ama korkak oldukları için, entelektüel anlamda korkak oldukları için ve olan biteni de doğru dürüst değerlendiremedikleri için ben Tanrı'ya inanıyorum diyor. Nasıl bir Tanrı diye açıkladığımız zaman, sorduğumuz zaman o bana ait diyor. Sana ait bir Tanrı olmaz. Kimseye ait bir Tanrı olmaz. Tanrı bir ortak değer olmalı. Allah bir ortak değer olmalı. Sen bana ait bir Tanrı. Hatta günümüzde çok modadır. Benim Tanrım benim içimde. Ne söylüyor sana Tanrı diye sorsak ne söylüyor? Ne öneriyor? Nasıl yaşamanı öneriyor? Bana ait. O senin bencilliğindir. Tanrı diye kabul ettiğin bencilliğindir. Kimsenin içinde Tanrı falan yoktur. Herkesin içinde Tanrı değil o. Hatta ironi olsun diye senin içindeki senin şeytanındır. Sana konuşuyor. Tanrı senin içinde olmaz. Kimsenin içinde olmaz. Peygamberin de içinde olmaz. Böyle bir şey yoktur. Tanrı içimde sözü yoktur. Bana göre Tanrı budur. O da yoktur. Olmaz. Bana göre olmaz. Ya Kur'an'a göre bir Tanrı anlayışın olur, ya İncil'e göre, ya Tevrat'a göre, veya Zebur'a göre, veya Şintoizm'e göre. Sen bir davetçi değilsin ki bana göre diyesin. Onun için daha dürüst davranın, ateist olduğunuzu kabul edin. Deizmin bir din anlayışı veya Tanrı anlayışı olduğunu. Ama diyorlar ki ama bir yaratıcının varlığına inanıyoruz. Nedir o yaratıcının? Bir açıklama getirebiliyor musun? Nedir o yaratıcı diyorsun? Nedir o? Nerededir? Ne söylüyor? Bir şey söylüyor mu? Yok. Sana bir şey söylemiyor. Nerede olduğuna dair bir fikrin yok. Nasıl olduğuna dair bir fikrin yok. Nasıl bir yaratıcı tasavvur ediyorsun? Öyle bir tasavvurun da yok. Ama bir yani diyor aslında biraz altını karıştırırsak çaresizliğimin adı Tanrı'dır demeye getiriyorsun sen. Çaresizliğini. Böyle yapacağına ya beynini, aklını ya bilimsel bilgiyle ya vahyi bilgiyle geliştirmen lazım. Diyeceksiniz belki ama bu entelektüeller var. Onlar okumuşlar, bilgi sahibi olmuşlar. Yani onlar deistlerin çoğu da onlardan çıkıyor. Onlar
algı geliştirememişler. Onlar sadece bilgi yüklenmişler. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü eşeklerdir. Çok anlamlı bir sözdür bu. Kitap yüklü eşekler. Yani 3 tane üniversiteden diploma alabilirsin. 2 dalda, 3 dalda profesör de olabilirsin. Ama kitap yüklü eşekten farkın olmaz. Eşeğe yüklenen kitap eşeği adam ediyor mu? Bilge ediyor mu? Hayır. O da sen de kitapları zihnine doldurmuşsun. Bir bakıma bilgi kirliliğinin malulü durumundasın. Onun için sevgili dostlar, bilgi sahibi olmakla bilge olmak arasındaki fark edin. Bilgi sahibi olmak en kötüsü kitap yüklü eşek olmaktır. En iyisi de bencilliğiyle haşır neşir içinde olmaktır. Onun için insanlarımız bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Bilge olmaya çalışmıyorlar. Çünkü bilgelikte iman var, idrak var, yaşamın bilinmesi gereken hakikatlerinin varlığı var. Bütün bunlara yönelmezseniz bilgelik yolunda da yürümüş sayılmazsınız. Sevgili dostlar, bunu ikinci bir ek olarak düşündüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.